çocuklar, bu videoda sizlerle pino ile kara şimşek projesi yapacağız. LED'lerimizi sırasıyla yakıp söndüreceğiz. Hangi malzemeleri kullanıyoruz? Hemen ona bakalım. Tabii ki pino kontrol kartım. 3 adet LED modülüm var. Kırmızı, sarı ve yeşil renkte. LED modüllerimi pino kontrol kartına bağlayabilmek için kullanacağım bağlantı kablolarım. Pino kontrol kartımı bilgisayara bağlarken kullanacağım USB kablom var. Ve projemi bilgisayardan bağımsız olarak çalıştırmak istediğimde kullanacağım 9 volt pilim ve pil şapkam da mevcut. Şimdi hemen bağlantılardan başlamak istiyorum. LED modül kartlarımın üzerinde mor renkte etiket bulunuyor. Bu şu anlama geliyor. Pino kontrol kartı üzerinde mor renkli kapılardan dilediğim bir tanesine ben bağlantı yapabilirim. 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 numaralı kapılardan bir tanesine bağlantı gerçekleştireceğim. Bağlantı kablomu aldım. Hemen bir ucunu LED modülüme, diğer ucunu pinodaki mor kapılardan birine takıyorum. 1 numaralı kapıyı seçtim ben kırmızı LED'im için. Hemen yanına sarı LED'imi aldım. Bağlantı kablosunu 2 numaralı kapıya taktım. Son olarak yeşil LED'imi alıyorum. Bunu da 3 numaralı kapıya bağladım. Evet, pino ile bağlantılar bu kadar kolay işte. Şimdi USB kablomu alıp pino kontrol kartımı bilgisayara bağlayacağım. USB kablomun şu küçük ucunu pino kontrol karta takıyorum. Diğer tarafını da bilgisayardaki USB girişine bağlayacağım. Pino kontrol kartımı kodlayabilmek için bilgisayardan M-Block programını açıyorum ve M-Block programı üzerine bazı ayarlamalar yapacağım. Şimdi ilk olarak pino ile ilgili kodlara erişebilmem için pino uzantısını indirmem gerekiyor. Eğer daha önce indirmediyseniz uzantılar menüsünden uzantıları yönet diyoruz. Şöyle küçük bir pencere açılıyor. Arama bölümüne pino yazıyorum ve çıkan uzantıyı indir diyorum. Şuradaki çarpıya basarak çıkıyorum. Artık robotlar sekmesinde pino ile ilgili bütün kodlarım yer alıyor. Farklı herhangi bir uzantı kullanmayacağım için tekrar uzantılar menüsüne gelip diğer uzantıları kaldırabilirsiniz. Şöyle istemediklerimi kaldırıyorum. Sadece pino uzantım var. Kartlar menüsüne geldim. Arduino Nano'yu seçiyorum. Zaten seçiliymiş, o yüzden tekrar bir işlem yapmayacağım. Bağlan menüsüne geldim ve seri portunu bağlayacağım. Seri port üzerinden COM6 değeri çıktı. Bu sizin bilgisayarınızda farklılık gösterebilir. COM3, COM5, COM7 gibi değerler alabilirsiniz. Bu tamamen pino kontrol kartınızın USB kabloyla bilgisayara bağlandığı portun adıyla ilgili. Hatta aynı anda birden fazla COM da çıkabilir. Siz lütfen doğru COM'u bulup bağlantınızı yapın. COM6'yı seçtim. Seri port bağlandı yazısı geldi yukarıya. Robotlar sekmemdeki kırmızı düğme yeşil oldu. Bağlantımı yapabilmişim. Son olarak tekrar bağlantı sekmesine geliyorum ve aygıt yazılımı güncellemesi diyorum. Aygıt yazılımı güncellemesini niçin yapıyoruz? Pino kontrol kartımızla M-Block programının haberleşmesi için. Ayrıca pino kontrol kartınızın içerisinde öncesinden kalan kodlar varsa bu kodları silip pino kartımızı sıfırlamak için. Bunun yanı sıra diyelim ki bağlantıdan eminsiniz, kodlardan eminsiniz ama hala sorun yaşıyorsunuz. İşte yine aygıt yazılımı güncellemesini burada yapabilirsiniz. Yükleme bitti uyarısı geldi. Kapat butonuna tıkladım. Çıkış yaptım. Şimdi LED'lerimi yakıp söndürmek için kullanacağım kodları robotlar sekmesinden alıyorum. Pino LED durumunu değiştir kodunu aldım. Şuradaki küçük oka basarak sahneyi küçülteyim. Şurayı da aşağıdan artıya basarak büyütelim. Daha net görebilelim. Şimdi pino LED durumunu değiştirdi. İlk yapmam gereken ben LED'imi hangi kapıya bağladıysam o kapı seçimini yapmak. Kırmızı LED'im birinci kapıdaydı zaten. O yüzden herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Ve LED durumum da yüksek. Şu an yanmadığı için yüksek yaparak yanıp yanmadığını kontrol edeceğim. Kendime bir olay alabilirim. Olaylardan boşluk tuşu basılınca olayını aldım. Boşluk tuşuna bastığımda LED'imin yanması gerekiyor. Evet, boşluk tuşuna bastım. LED'im yandı. Şimdi diğer LED'lerimi denemek istiyorum.
Robotlar sekmesindeyim. Pino LED durumunu değiştir kodundan 2 tane daha aldım. Sarı LED'im 2. kapıda, yeşil LED'im de 3. kapıda. Hemen altına yerleştirdim. Tekrar boşluk tuşuna bastım. Zaten evet, üçü de bu şekilde yanmış oldu. Şimdi şuraya şöyle sağ tıklayıp kopyasını çıkardım. Düşük yap diyerek ledlerimi kapatmak istiyorum. Bir olaya bağlamadan da üzerine çift tıkladığınızda kodların çalışacaktır. Evet, 3 ledimi de söndürdüm. Şimdi kara şimşek projesi yapacağız demiştik. Kara şimşekte olay nasıl gelişir? Her bir led sırasıyla yanar söner, sonra yanındaki yanar söner ve sonra bu işlem geriye döner. Hemen bu şekilde algoritmasını oluşturalım. Kırmızı ledim yanacak, sönecek. Ardından hemen sarı ledim yanacak, sönecek. Ardından yeşil ledim yanacak, sönecek. Tekrar yukarıya dönmeyecek, aşağıdan devam edecek. Arasında sarı ledim tekrar yanıp sönecek ve bu döngü bu şekilde devam edecek. Algoritmasını oluşturduk. Hemen şimdi kodlamaya geçelim. Şöyle şu kodları kullanacağım ya da silelim. Tekrar yapabiliriz. Sürekli olarak ledlerin yanma durumu tekrarlayacağı için ilk olarak ben bir sürekli tekrarlı alayım. Bunun içerisine kodlarımı yerleştireyim. Robotlara geldim. İlk ledimi yakıyorum. 1. kapıda olan ledimi yüksek yaptım. Kırmızı ledim yüksekte. İsterseniz arasına saniye de ekleyebiliriz. Şöyle 0.5 saniye ekleyelim. Kırmızı ledim yandıktan sonra şöyle kopyasını çıkartıp altına ekliyorum. Kırmızı ledimi söndürüyorum. Düşük yap dedim. Şöyle üzerine de bir olay ekleyelim. Boşluk tuşu olayını ekledim. Evet. Ledim yanıp sönüyor. Tabii ki ne yapacağım? Aralara sarı ve yeşil ledi de ekledikten sonra görüntüyü tamamlayacağım. Şöyle hemen şuranın kopyasını çıkardım. Aynı işlemi sarı led için de yapacağım. Sarı ledimi yakıyorum. Pino 2 numara, 2 numaralı kapıdaki ledimi yaktım. 2 numaralı kapıdaki ledimi söndürdüm. Hemen altına ekledim. Bu arada yeşil ledim yanıyor şu anda. Onu söndürmem lazım. Ben yanmasını istememiştim ama açık kaldı. İşte bu gibi durumlarda yine aygıt yazılım güncellemesi yapabilirsiniz. Ya da direkt kodunu bulup kapat diyebilirsiniz. 3 numaralı ledimi söndüreceğim. Çift tıkladım. Tamam, söndü. Şöyle saniye beklediğinde kopyasını çıkartalım. 3 numaralı kapıdaki yeşil ledim önce yanacak. Sonra sönecek. Bir çalıştıralım hemen. Evet. Şimdi kara şimşek görüntüsüne yaklaştık. Şöyle tutayım, daha rahat görelim. Ama yeşilden sonra hemen kırmızıya geçiyor. Ne demiştik? Bu şekilde gidip tam tersine dönecek. Bu nedenle arada tekrar sarı ledi açıp kapatmam gerekiyor. Şöyle şuradan kopyasını çıkardım. Sarı ledim hangi kapıdaydı? Evet, 2 numaralı kapıdaydı. Pino 2 olarak değiştirdim. Hemen altına ekliyorum. Durdurduğum kodlarımı tekrar çalıştırıyorum. Evet, istediğim görüntü oluştu. Şimdi kodlarımda herhangi bir problem yok. Doğru bir şekilde yazdım. Artık kartıma yükleme yapabilirim. Şöyle boşluk tuşu basılınca kodumu sildim. Pino kontrol kartına yükleme yapabilmek için Pino program kodunu alıyorum. Üzerine sağ tıklıyorum ve Arduino'ya yükle diyorum. Açılan ekranda tekrar Arduino'ya yükle butonuna tıklamam lazım. Kodlarım içine yüklenmeye başladı. Ben de bu sırada pilimi hazırlayacağım. 9 volt pilimi ve pil şapkamı aldım. Şöyle küçük uç
büyük tarafta küçük uca gelecek şekilde pilimi taktım. Buradaki güç girişinden pil şapkasının ucunu takıyorum. On-off kısmının 10 kısımda olması lazım. Şöyle çevirdim 10 kısma. Bu sırada yüklemem bitti. Artık USB kabloyla bir işim yok. Çünkü bilgisayardan bağımsız çalışabilir. Şöyle kenara çekelim ve ledlerimi sabitleyeceğim şöyle elimde. Evet, ledlerimin yanma sırasını görüyoruz bu şekilde. Dilerseniz siz led sayısını arttırabilirsiniz. Farklı ledler ekleyerek bu çalışmayı çoğaltabilirsiniz. Oldukça keyifli, kolay bir çalışma. Hatta yaptığınız projenin videosunu çekip sosyal medyadan bizlerle paylaşırsanız çok seviniriz. Hepinize iyi çalışmalar diliyoruz.